Okay, so we have 5 tool sets, so we have to skip maybe sometimes the workplaces because on the other ones we have also 5 sets of liquids. So maybe it's better to have 5 tables with milling tools and 5 tables with the brushes and liquids. So we can mix it a bit more. 5 tane araç serisi var. Bu yüzden bir 5 masa bir kısmını yaparken 5 masa bir kısmını yapması gerekiyor gibi. Okay. Yes. At first I show you how to prepare your wide stage zirconia. Very important is to do it with gloves because we want to filtrate it with liquids, and if you are applying your finger fat into the surface, the liquids don't infiltrate anymore. Başta size beyaz zirkonya, beyaz şişemadaki zirkonyayı nasıl kontrol edeceğinizi göstereceğim. Bunu çıplak elle yapmak istemezsiniz çünkü likitlerle boyayacağımız için parmağınızdaki yağ da onun içine geçebilir. Yani bu isteyeceğiniz bir durum. Okay. So we start with this little tool. Yes. Yeah. This is our tool. We have it in front of you. This tiny little metal piece with the green ring. This is for cutting out of the disc. Bu küçük araç frezle başlıyoruz. O etrafında yeşil halka olan frez, onu zirkonyanın etrafındaki support'u kesmek için yapıyorlar. You use it with the maximum of rotations your tool is delivering. That sounds a bit difficult, but it's the easiest way because it's such tiny. You need this high rotations to remove all the material. Onu mikromotorun en yüksek devirinde çalıştıracağız. Aslında zor gibi geliyor kulağa ama çok küçük olduğu için kesmek için bu yüksek devire ihtiyacımız var. So, okay, you choose one of the teeth. For each one, we have a front teeth and a front tooth and a posterior tooth. So don't be afraid. We have enough for all for you. Herkes için bir ön bir arka dişimiz var. Okay, so you start in one side and you easily cut it out. Bir taraftan başlıyor olarak kesebiliyorsunuz. And maybe you've seen it if you have in your hands. The bars are already cutted by 50% out of the milling machine. That is easier for you because it has a specific line where it cracks if you had too much vibrations. Bu supportlar zaten önceden %50'si kazıma cihazı tarafından kesilmiş. Milling makinesindeki CAM programıyla %50'sini kes diyebiliyorsun. Zaten birçok arkadaş biliyordur ama %50'sini keserek zaten çıkartıyorsun oradan. Düşürme ama %50'sini kes. Özellikle metal işlerde glanda yaşasın bu. Kolay çıksın diye. Normally if your CAM software don't does it, you have to grind every bar in a first step by 50%, especially with big bridges. It's good to avoid unwanted cracks into the surface. Bu da iyi. Yani eğer CAM programımızın böyle bir özelliği yoksa, yani %50'sini kesmiyorsa ya da makinacı kestirmemişse ona o köprüye ait bütün bağbantıları önce azar %50'sini keser gibi yapın. Sonra kesin. Böyle bir kırılma olduğunda işiniz kırılmaz, kırılır, konektör kırılır. You see how easily it grinds through the surface. Ne kadar kolay yüzeyler kaydı görüyoruz. Without any vibrations. Titreşim olmadan. So this disc we can also hand to the people. And so the next step is we choose this one with the white line, this metal tool. Sonraki aşamada beyaz çizgili olan metal frezi seçiyoruz. It's very important to choose this and not, like often in laboratories, a rubber polisher, for example.
Seçmek çok önemli. Laboratuvarlarda genelde seçilen bu lastik yerine. Önce lastiği seçiyoruz, evet doğru. Nazif evet temizliyor. Niye bunu seçiyor, nasıl ya? Because this rubber polisher, this bonding material depends on the surface of the zirconia, so it can cause discolorations or brown colorations, yellowish colorations, or especially if you are using with the liquids, it seals the surface, so the liquid cannot infiltrate into the surface anymore. İki sebepler diyor. Bunlardan bir tanesi bu plastikler içinde işlemişlerimiz var yani. Sen frezlerken kontamine oluyor şey. Doğru mu? Kontamine oluyor. Lastikten bahsediyoruz ama lastik var, o lastik. Beyaz lastikten beyaz lastikten bahsediyoruz. Diyor mavi bir diyor. Mavi işte. Neyse işte o. Kontamine oluyor diyor. Bir de sen eğer boyama yapacaksan bu fazla polisaj yapıyor. Boyanın içeriye nüfuz ediyor. Yüzey farklı kirli üstüler arkadaşlar. For the very smooth surface, you reduce the RPMs to an absolutely minimum. Round about, I prefer between 3 or 5,000 rotations per minute. That's really, really low. 3 ile 5 bine indiriyorum diyor şeye. Rotasyon. Artık yarın olarak devre. Yeah. Çok düşük bir şey bu. Devir. Okay. So, an absolutely necessary point is, in between, sometimes you have to remove already now the dust before, because when you are leaving it on the surface, when you touch it, you compact it, so it's even worse to remove it afterwards. So in the very beginning, it's better to remove it. O da güzel fikir o. Show. İçindeki tozları siz elledikçe onu üzerinde daha kompakt hale getiriyorsunuz. Sıkıştırıyoruz. Esasında istemeden sıkıştırıyorsun. Önce olabildiğince önceden temizlemek lazım. Her dokunduğumuzda onu kromide sıkıştırıyoruz. So you can see it with this very low rotation per minute. Çok düşük bir evet. Gördüğün gibi neredeyse dönmüyor yani. It removes easily the bars. Sabotları kolayca kaldırıyor. And it feels a bit more like also, especially for the technicians with a bit more experience, it feels like you're grinding on PMMA. Tecrübeli bir teknisyen için sanki TMMA'yı kasırmış gibi hissettiriyor. You can also remove easily some marks of not such a good milling. Maybe you see it especially on the front. Here you see the milling lines. It was especially for you now to show you this. Çok iyi kazılmamış makineden çıkan kazıma izlerini de bir şekilde yok edebilirsiniz. Also on the posterior. Posterior'da da. So this is done already. Tamam haline değil. Now, in normal cases that would be finished, but we can also do some special cases, especially in the part was in the posterior tooth, because for tomorrow it would be nice, and we want such less work as possible in the glaze firing. So we can also prepare some of the structure easily in the white stage. It's easier to do it as with glaze. With glaze it's a bit more complicated. Normalde bitmiş olurdu ama örneğin burada anterior'da bu karakterizasyon işlemlerini bu aşamada yapmak çok daha iyi fırınladıktan sonrasına kıyasla.
Çünkü süreç dokunulmak çok fazla istemiyoruz. Glazürdense bile bu aşamada yapmak. And that is the benefit. I do it also with diamond tools now. And you can choose the same tools you are using for your ceramics veneering. It's nearly the same, but you're also doing it with round about 2000 RPMs because of the very weak material. You'll have a good feeling for it. That's the difference. Yani orada şimdi normal porselen tespihinde kullandığı elması kullanıyoruz herhalde. Ama 2000'de şey yaparsan yüzey formu vermek için Çok zayıf bir materyal. isteyerek yapmış olursun. Are you doing the surface texture? Exactly. This is the surface texture. Maybe you see it here. You can see it clearly how it looks now. Horizontal lines. Exactly. And that is the next thing why it's Horizontal alanları yaptı. the next thing is the benefit why we do it now in white stage. The first thing is the material is way weaker, it's smoother to grind it, and we are before sintering, so it's 30% bigger. So it's easier to do it now because you see it better. It's bigger. Less up. İki tane avantajı var. Malzemen yumuşak ve ne istersen kolaylıkla yapabilirsin. İkincisi sinterlendikten sonra %45 şey için bunda %30 kadar büyük bu. Yani her şeyi çok daha kolay görerek yapabilirsin. Bu aşamada yüzey formunda aşamada verdiği ölçüyor. Here you can see it. And also what we can see now very clearly, because of the white stage, it's very high opacity material. So we have a strong shadow on the surface. Malzeme şu anda hiç parlak bir malzeme değil. Çiğ malzeme olduğu için kompakt bir malzeme. Sen üzerine yaptığın her şeyi kontrastlarıyla beraber görebilir haldesin şu anda. O da ekstra bir kolaylık. There's no camera now. Sorry. You can also use some tiny details like animal cracks or the separation between the middle and the sides. Böyle bir hani böyle çaplar verebilirsin, onları separe edebilirsin. Very easily done. Yani üzerine verdiği karakterleri bu aşamada yapmak ekstra da bir kolaylık aynı zamanda. And don't be afraid now if it's too strong. Of course, this effect is now very strong, but the first thing, it's shrinking. The second is we have this strong shadow from the white stage, and after that, when we applying our glaze, it's getting smoother. Yani moda eski geliyor ve kolaylıklı geliyor olabilir bir film için. Biraz korkmayın. Zaten hem süreci hem de kamerayı değerlendirmemiz lazım. Hem de üzerine çözüm yaptığımızda zaten yumuşayacak. Ama So that's it. And especially for some employees who are not having big experience with microstructure in microlayering systems, this is a nice way because it's better controllable with the handpiece. That's my experience with my employees in the past. kendi monolitik uygulamalarda çok tecrübesi olmayan arkadaşlar için bile kolay yüzeylerde yüzeyi elde edilmek çok daha zor değil. Yani benim şeyim de o, bütün tecrübem de o. Onun için korkmadan yapın. So, yeah, for that first step we are finished. On the posterior tooth, maybe you see it yourself, the fissures are already very sharp. We don't have to reduce it or to grind it even in the fissures. I recommend it more to do it with a fine milling tool in a milling machine because, for example, a 0.6 milling tool instead of 1 millimeters. In that case, for that one tooth is around about 40 seconds. Monolitlerde tasım yollarını bence yani 2'lik 1'lik değil de 0.6'lık, hatta biz bazen 0.3'e düşüyoruz.
takım yollarıyla onu mail makinesinde bitirmeniz çok daha mantıklı. Gördüğünüz gibi makineden çıkan işler her zaman çok daha keskin hatlara sahip, çok güzel oluyor. Şunu ekle yapmaya çalışmaktansa makine yaptırmak daha doğru. And for example, if you want to, there's also 0.3 milling tools on the market, especially for fishes. Yeah, I also use it for all the showcases you've seen today. For this posterior tool, for example, to do it with a 0.3 milling tool, it would, Çok gelişi sıfırcık şeyle atmış, frezle atmış. it would, O zaman hediyor. it would only be 1 minute more work, so it's half. Hepsini bu hafta 1 dakika. So, normally we would clean it now with air pressure, but yeah, it's not here, so Bu aşamada esasında normalde yapılan şey laboratuvar ortamında hafif havayla uzaklaştırıyorum. Hava olmadığı için yapabildiğim kadar çok ölçerler. you can clean it with a brush. Normally, an old brush from veneering, ceramic veneering, is perfect for that. Yani porselen ünitesinde kullandığınız eski fırçaları bunu bir şekilde bu iş için kullanırsanız bu inceliği de renklendirme başlamaya gerek yok. Keep an eye for, you see it with a bit rotation in the brush, so it lasts longer. That's one thing. So, I think you could start to cut out your crowns now. Şimdi herkes kendi konumlarını kesip Edge on the cuss in all, it should be bright and white. That's very important. All edges and customers. Yeah, all the cutting edge and all the cusps all should be keep in white. Bütün kenarlar, sırtlar ve tüberkül tepeleri beyaz olarak kalacak. Oraya bir renk uygulamayacağız. If you want to, normally it matches not all colors, but if you have a very young tooth, very bright tooth, you can also apply a bit of blue. Eğer genç dişleriniz varsa biraz mavi de uygulayabilirsiniz. Like an halo effect under the edge. Halo efekti gibi. yani halo efekti yapmak için köşenin hemen altına Evet. bittiği yerin altından başlıyor. Bunu boyadıktan sonra yalnız dolaştıralım herkes bir görsün alacağız. Çar. And at the last, normally light brown, you're applying on the connectors of the bridges. Just to show the effect here, we can also apply a bit on the approximate areas only to have the effect for you. Normalde bu açık kahverengiyi konektörleri altına uyguluyoruz. Burada sadece approksimale göstermek için efekti uyguluyorum. Evet. So, in normal case, this is finished, and immediately after that, you place it into the dryer. Bunu bitirdikten hemen sonra kurutmak için fırına yerleştiriyoruz. Okay. So, now we have our posterior tooth. Şimdi anterior dişe ona geçiyoruz. We start also with orange, Yine orange'la başlıyoruz turuncu. and we place it in the lowest areas on the back. Alçak kısımlara uyguluyoruz. So we get a deeper effect for it. Böylece daha derin bir efekt yakalayabiliyoruz. And also, if you want to, from inside only, a bit on the neck. İsterseniz boyun kısmına da biraz uygulayabilirsiniz içeriden. But not in the front, only in the back, because it's smoother for the color here. Ön tarafı değil, sadece iç kısmını, çünkü daha yumuşak bir etki yaratır. Aynen. So next step is we apply some of dark gray Sonraki aşama koyu gri. in the what we are grinded as the animal cracks, or in the deepest areas a bit. Burada aşındırdığımız kısımlara veya derin kısımlara, gelişirse oluklara.
And that is important now. All what we are doing in the on the incisor part, on the labial part, we mirror it to the palatinal part. Ve labial kısımda uyguladıklarımızın aynısını palatinalde de uyguluyoruz. Palatine yansıtıyoruz. And then, at last, we are applying with glue with distance on round about 1.5 millimeter, 1/2 to 1 millimeter. Maviyi burada yaklaşık iyisizlerden yarım 1 milimetre uzakta görüyoruz. We apply glue. Halo effect. Yeah, This is for halo effect. exactly. Because normally the incisor edge is a bit brighter, Normalde ilksel kenar daha beyazdır. and so this is why I keep. You see the incisor edge. I keep it bright, and while I played it with a bit distance, around about 1/2 to 1 millimeter to the incisor edge, and Halo efekti oluşturmak için insileri açık renkte bırakıyor. Biraz altında da uzaktan mavi uyguluyor. Orası daha koyu görünüyor, insiler daha açık görünüyor. if you wanted to do it a bit more intense, you can also apply it 2 times. Daha yoğun uygulamak isterseniz 2 kere de uygulayabilirsiniz. Or also if you want to do some effects with gray, that is important because tomorrow we are applying the marmelons also with microlayering. So this grayish deep effect is necessary to get this 3D effect with the marmelons. That is very important. Yarım mamelon da uygulayacağımız için şimdi buraya koyu griyle bir koyu bir efekt yaratmak istiyoruz ki o derinlik hissiyatını yaratsın. Krom kalınlığı olandan başlıyorum ve hepsini biraz kesiyorum. I firstly cut all the crowns because those are the thinnest areas, and after that I cut it at the pointing. En son pontiyi bir miktar kestim. And you see, not every bar at all. I firstly cut only the half of it, 50% near. Önce hepsini yarısını kestim. Bunu camp programında da yaptırabiliriz biliyorsunuz. In the second row, I cut them all. İkinci geçişte de yavaş yavaş hepsini kesiyorum. And now you see the benefit of why it was good to left the bar or the pointing at last, and also by 50% cut it. It breaks exactly where we wanted to. %50 kestim ya. Erken kırılırsa benim kestiğim yerden kırılacak zaten. So now we have this bridge. The second step is now to remove the rest of the bars. Bu kalan bağlantıları, kalan kısımlarını da bir alalım. But at first, we clean it with an old ceramic brush to remove the dust. Eski seramik fırçasıyla kesim sırasında oluşan tozları bir alayım. Normally we would do it now with some air pressure, the removement also. Burada tabi masamızda oturuyor olsak hava da sıkardık. But yeah, there's no air pressure here, so Burada hava olmadığı için fırçayla yapıyoruz. I do it instead more excessively with the brush. Okay, so now we can start. Because it's a metal tool now, I reduce the rotations per minute to nearly 10,000 or 5,000. It depends on how fine we want to work. Nasıl çalışmak istediğimize göre değişir ama 5 ile 5.000 ile 10.000 arasında bir rakamı tavsiye ediyorum.
gets very easily. For the ones who are preferring the rubber polishers, if you're reducing the RPMs to round about 1 or 2,000, you see how slow it's now rotating. Now it has the same amount of material movement like a rubber polisher. Şimdi bunu şöyle anladım ben Berk. Lastik gibi kullanmak için 1000 ile 2000 RPM arasında bir yere getiriyor. Bu elmas frezi lastik frezmiş gibi kullanmak için devri iyice bakın ne kadar sık azalttım. 1000-2000 gibi. Art frez galiba. Art bayağı art frez. So the most is done. For the ones who are not looking for the best absolutely aesthetic results, this would be enough to do it in to place it in the firing. But today we want to do it as good as possible. So we had also done it directly after the cutout, but I do it now with the same instrument like we did the cutout again. Burada bloktan çıkardığımız en ince metal aletimizle I can also do the separation between the teeth. dişler arasında separasyonlar yapabiliyorum. And you see how perfectly this matches in between this anatomical shape between the teeth. Dişler arasındaki anatomik şekle uygun bir frez yapısı olduğunu burada görüyoruz. So it's even more possible to do better at anatomical separation with it than with a separation disc. Yani bu aşamada büyük olan bu kronda separe ile yapabilecek olduğumdan daha iyi müdahaleler yapma şansım olduğunu görüyorsunuz. Daha iyi ve daha kontrollü. Bu tesviyede separe kullanmıyorum yani. Hiç önermiyor. Yani bunu bizim Kursu demonstratörleri de önermiyor. Separe kullanmayla. İnce tesviye. Is the RPM still 2000? Yeah, because this motor is a bit less power. Here's no RPM sign, but I think maybe 5,000. But mostly I do with 2 or 3,000 RPM. Burada küçük bir demo motoru olduğu için, teknik bir motor olduğu için çok güçsüz bir motor. Zannediyorum 4-5 binde şu anda devir ama normal laboratuvarda kullandığımız motorlarda 2000'de yapabilirsiniz onu kolaylıkla. Bu güçsüz bir motor olduğu için işaret de çok yüksek ama zaten 4-5 gibi görünüyor dedi. Now I'm doing a bit more on the characterization. If you see it now, you can perfectly, because of the high contrast and the high opacity, control how the surface looks already. Yani bu malzeme zaten şu anda opak bir malzeme olduğu için yüzeydeki kontrastları görebiliyorum ve şeye göre, orijinal tesviyesine göre ya da pişmiş zirkon tesviyesine göre daha kontrollü bir yüzey tesviyesi yapabilme şansım var. Now I'm again at 2,000 or 3,000 RPMs. Burada yine 2-3 bin devirdeyim, daha çok değil. And you can also apply some anatomical details, and like you normally do it also with your diamond tools on a veneering. Elmas frezle yükleme yaptığınız işin üzerine yaptığınız karakterlerin aynısını burada frezle yapabilirsiniz. You already see how fine looks the surface, so you can also better control it now in white stage because of the better shadow on the surface. Burada opak ve beyaz olan bu aşamada kontrastın sağladığı gölgelenmelerden yapmış olduğunuz karakterizasyonun bir de büyük olan bu dişte daha net görebilirsiniz.
vertikal karakterizasyonlardan sonra şimdi horizontalleri yapıyorum. Şu. Evet. And also now it looks a bit heavy, but because of the shrinking, it's also a bit less after the sintering. Büzüleceğini düşünürsek burada size keskin gibi gelen bu karakterizasyonların zaten o büzülme sırasında yumuşayacağını da biliriz. And you see how easily it was done now. If you compare it with your normal workflow in sintered stage, you'd normally do with this instrument not this fine surface, and you will often, especially with diamond tools, have these black lines on the surface because of the wear and the metal absorption of the material. Yani bunu pişmiş olan zirkonda yapmaya kalksak ya da neyse üzeri porselende elmas frezlerde yapacağız. Bazen üzerinde siyah hatlara kadar şekilde izlerinde olduğunu bilirsiniz. So after a good cleaning, we are already done with the characterization. What we now can do, we can also polish what you've seen before, the pointix and the connectors in white stage with this type of polisher. Burada daha önce göstermiş olduğu gri ile parlatıyor. Parlatmayı gövde altı ve ara bağlantılara yapıyor. Yani daha doğrusu ara bağlantılara da yapıyor. Onun da güç kazandırdığını söylemişti zaten. It's very easily. Important is not too much pressure and also very much movement of the handpiece. So you get a good smooth surface. Hiç baskı yapmadan küçük hareketlerle çok parlak bir yüzeye ulaşırsınız. So can easily remove all the lines from the tool from the milling machine. Kazıma makinesinin takımlarından, frezlerinden kalma izlerin hepsinden bu şekilde kolaylıkla kurtulursunuz. And you will have way less stress for the material after the sintering in the polish stage. Burayı anlamadım, ne desin? Sen anlamadın, ben de dinlemedim abi. Can you please repeat? The last sentence. Less stress in the sintered stage, as after sintering. So Compare with the sinter. Compared with normally, you would do that with that tool after sintering, and of course, did anybody count? It was nearly 20 seconds or 30 seconds now. For the same result, after sintering, it would take 2 minutes or 3 minutes. Şimdi burada 2 dakikada yaptığımızı sinterlenmiş köprüde yapsaydık aynı neticeyi, yani bu neticeyi alabilmek için 20-30 dakika uğraşmamız gerekiyor. 2 dakikada o polişlerin yüzeye erişiyoruz. Bir de firma gireceği için şeyde yok. Stres de ortadan kaldı. So yeah, that's it with the Zirkonya modification. We could sinter it now if we want to. İsterseniz bunu bu aşamada sinter fırına atar ve sinterlersiniz. İsterseniz de But we are not finished. bitirmedik. Şu iç package de birazcık göstereyim. İnternet coloring now. Exactly. Now I'm showing you how we color it, like on the sample, this bridge, and with every details to get that result like you see it also here. Maybe you've seen it already before. The one half is directly out of the disc. This is pre-colored multi-layer. This is not natural. And this half, you see also the difference in the incisor edge and also in between on the connectors. It's identical with that infiltration prepared
like I do it now. It's really identical liquids and identical colors at the same place. Burada bunun yarısında hiçbir şey yok. Diğer yarısında karakterizasyonlar yapmış. Oradakinin nasıl, ya oradaki o transparanlığın, maviliğin, halo efektin nasıl verileceğini birebir buradakine çok benzer bir şekilde göstereceğim şimdi. İyi anladım ben. Evet, bir taraf. And you see, Boilerlarla var. Aradaki farkı görebiliyorsunuz. Orada hiç uygulanmamışlar. Uygulanmış arasında. and you see it clearly. It's not fake. It's directly out of the sintering furnace. No glaze, no microlayering. Burada yani kendinden renkli bu hibrit bloğu boyadıktan sonra bu fırından çıktığı halde bunun üstüne herhangi bir likit seramik falan koymadık. Bileşim de yapmadık. Burada hani değişimi nasıl yaptığımızı görebilirsiniz. Ya ekranda zorlanıyorsak da bitince elimize alıp bakabiliriz. You see also here the comparison. This is the identical bridge, only with glaze on it, without any microlayering. Really, only glaze. The only added was some stains in the fissures and on the palatine sides, but that's all. The rest is already the art elements infiltration inside of the white stage. Burada sadece art element, yani şu anda kullanacağı çiğ zirkonya boyamaları var. Üzeri glazürlü galiba. Evet. And with glaze, Glaze and stains in the fissures, not more. burada anteriorda glaze var. Paletlerlerde birazcık makyaj var. Aynı iş. The rest is already in the zirconia, so you are really fast. You nearly has nothing to do in the glaze firing. Burada neredeyse glaze hiçbir iş kalmıyor zaten, birçok şey zirkonyumken edinilmiş oluyor. Of course, this is the same. This is also what we seen before, the Polish bridge from down under. Just a few minutes with that, and with, like we seen it in the pictures, with some glaze polishing paste, diamond paste, and yeah, it was really fast. And also here you see it, how the effects came out of the fire with art elements. So the difference is really much. Evet, aradaki fark çok belli. Burada sadece glazür var ve art element var. Zaten glazür safhasına da bir iş, yani yapacak olduğumuz bir iş kalmıyor. Her şey hazır ve bitmiş oluyor. So now we are beginning with our bridge. Şimdi şu örnek köprümüzde kabaca iç makyajın nasıl yapıldığını bir görelim. We have our art elements here. Örnek art element likitlerimiz burada. Abi o boyutlar var. Videolarda var ya. We scan the QR code. In this document, is there any art element videos or? Exactly, it's a full workflow. All you are seeing today, it's also in this document, and also inside this document are again QR codes, and there are behind our videos with O gelen dokümanda her şey var, bütün iş afişi var. Bir de o dokümanın içinde de QR'lar var, onlarda da video var. Okay, so now we start. The order in which we are applying the liquids also has a theory in mind. The first we are applying is infiltrating deeper and smoother, because the time between the applying and the drying is longer. So the effect would be more smooth. And what we are applying at last, this is what has to be the
strongest contrast, with the sharpest lines. Değil mi? Burada hangi boyayı uyguladığımızın da ya ilk uyguladığımızın da bir mantığı var. Çünkü ilk uyguladığımızdan kurutmaya kadar geçen sürede daha fazla süre geçiyor ve daha yumuşak bir etki oluşuyor. Ama en son uyguladığımızda hemen kurutmaya attığımız için o daha sert bir etki oluşturuyor. So this is the reason why I started with the orange at first, because here a smooth effect in the deep is nicest, because we are now applying it in the fissures and on areas where it's more smoothly and deeply out of the ground. O yüzden ilk turuncuyla başlıyorum çünkü bunu fissürlere uygulayacağım ve burada yumuşak bir etki daha çok işe yarıyor. Daha güzel bir görüntü oluşturuyor. So we can start applying it orange in the fissures. Burada fissürleri uygulamaya başlayabiliriz. See, not that much. Çok fazla değil. And also a difference to the normal hybrid layering. You could, if you want to, you had also applied it from inside of the crown. In that case, it's appointing, so it's not possible. But you could also do it from the bottom part of the fissure, from inside of the crown, so it gets more and deep effect from inside. Burada isterseniz fissürlerin iç tarafına da kronların içinden uygulayabilirsiniz. Böylece daha da derin bir etki oluşturabiliriz. Burada pek mümkün değil çünkü pontikos. Ama eğer bir dişin üzerine geliyorsa içeriden de bir boyama yapıp etkisini derinleştirebilirsiniz. Where we can also do this is on the neck, on the teeth. Başka bir yerde kole bölgesine içeriden uygulayabiliriz. Because so you have more a distant view from the deep. It looks more like natural veneering. Böylece daha derinden bir yansıma elde edebiliriz. Bu şekilde daha da doğal bir diş gibi bir görüntü elde ediyoruz. It's also possible to do some accents on the palatinal side. Palatinal yüzeye de bazı aksanlar uygulayabiliriz. And also, like here, if you have some abrasion and some dentine is on the surface, you can apply a bit in this open part. Biraz abrasyon varsa tasarımınızda ve dentin açığa çıkmış gibi göstermek istiyorsanız bu bölgeye de uygulayabilirsiniz. So this is our possibilities with orange. Turuncu ile imkanlarımız bu kadar. Now we're getting to the next color. We take a very small brush with light brown. Evet, sıradaki renk açık kahverengi. Çok küçük bir fırça alıyoruz. And we apply it on the connectors. Ve konektörleri uyguluyoruz. So with this effect, we're getting a more deep accent because they are not on the surface anymore. Because of this very dark color, it looks more in the background. Bu koyu renk daha böyle arka planda bir etki oluşturuyor. Be careful, do not touch the incisor part or the tooth itself. It's only applied on the connector itself. Bununla dişe dokunmamaya dikkat edin. Sadece konektör bölgesine uygulanıyor. This is the reason why the brush has to very sharp and very thin. Fırçanın çok ince ve çok keskin olmasının sebebi bu.
for very dark colors like A4 or D colors or C colors, you can also do the characterization of the fissures, not with orange, you can also do it with light brown. Koyu renkli dişler için A4 ya da C ve D renkleri gibi. Because the orange is more warm and has a more lively effect. Turuncu fissürlerde turuncu yerine açık kahverengi kullanabilirsiniz. Çünkü turuncu daha böyle canlı durur. Also we have the possibility to